Gülhabbe kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik Edremit Altınkum Mahallesi'ne. Sabahın erken saatlerindeyiz. Öyleyse yeni güne günaydınla başlayalım. Güzel bir gün, güzel bir yaşam dileyelim herkese bu güzel günden. Ve sabahın erken saatlerinde hareketlilik başladı. Tabii geceleri çok daha hareketli. Birazdan buralar iyice canlanacak. Şu anda en işlek caddesindeyiz. Kafelerin, restoranların, çorbacıların ve tüm aklınıza her gelen alışveriş merkezlerinin olduğu ana caddedeyiz. Gecenin geç saatine kadar burası oldukça hareketli oluyor. Dediğim gibi canlılık henüz başladı. Ufak ufak canlanmaya başladı. Evet, şöyle sokağa döndüğümüzde biraz daha ileride deniz var. Evet, muhtarlığın hemen yanındaki sokaktan arka taraflara doğru ilerlediğinizde Luna Park var. Tabii ki şu an çok erken saatler olmasından kaynaklı henüz hareketlilik burada yok tabii ki. Ama hemen arkası dediğim gibi Luna Park. Evet, hemen sağımızda halı sahası var. Yani ana caddenin hemen arkası arkadaşlar bunlar. Sokaktan bile, caddeden sokağa baktığınızda bile bunlar görülebiliyor. Evet, halı saha ve Luna Park'ın da ilerisine gittiğinizde böyle bir alandasınız. Evet, kafeler var. Gecenin en cafcaflı olduğu alanlardan birisi de burası. Ve hemen yanımızda Atatürk'ün bir çocukla olan büstü var. Ve geniş bir alan. Burası araçların park edildiği bir alan. Evet, daha da ilerliyoruz. Burada canlılık başlamış. Evet, sağlı sollu kafeler, restoranlar. Ve kumsala geldik. Sahilindeyiz. Evet, plaj dolmaya başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada canlılık erken saatlerde başlamış. İlerilere kadar
Kumsal. Evet. Kim insan bu saatlerde, yani şu an 8 gibi, bu saatlerde denize girmeyi seviyor. Dolayısıyla bu saatlerde başlamış buradaki hareketlilik, dediğim gibi. Dediğim gibi sol tarafım tamamıyla çeşit çeşit pek çok kafe, büfe, restoranlarla dolu. Sağ tarafım deniz. Hoş bir ortamdayız arkadaşlar. Keyifli bir ortamdayız. Bu saatten itibaren hareketlilik başlıyor. Öğleden sonra akşama doğru daha da bir canlanıyor. Evet, şu ilerisi daha da devam ediyor. Güzel bir alan gerçekten. Caddeden az biraz arkaya doğru geldiğinizde bu alana ulaşabiliyorsunuz. Evet, burada da su sporları yapılıyor. Hemen şurada. Evet arkadaşlar, şu an plajındayız demiştik, Altınkum'un. Burada bir esnafımızla karşılaştık ve bize bilgi verir misiniz diye rica ettik. Memnuniyetle dedi. Neredeyiz şu anda biz? Burası Akçay Altınkum Mahallesi. Yani şöyle söyleyeyim. Kafenin ismi neydi? Plajon Kafe. Evet. Buyurun. Bize burayla ilgili ne anlatabilirsiniz? Ekonomik anlamda mı yoksa? Her anlamda. Şimdi burası öncelikle bir emekli kenti. Evet. Gelir düzeyi çok düşük insanların Evet. Yaşadığı bir yer. Özellikle şöyle söyleyeyim, gelir düzeyi çok yüksek olmayan İnsanların evet, yaşadığı bir yer. hatta yabancı turistlerimiz burada hiç yok. Öyle mi? Tabii, Neden? tabii, hiç. Çünkü öyle bir tesisimiz yok, tesis yok. Heh. Yerli turistlerimizin de ekonomik durumu çok düşük seviyeli olduğu için burayı tercih ediyoruz. Burası Altınkum ve Altınkum sahili, yaklaşık 1,5 kilometre falan uzunluğunda bir yer. Evet. 9. ayın 15'inden sonra burada nüfus oldukça düşer. Heh. Tatilciler okullar açılır gider. Burası daha da sakinleşir. Şimdi doğalgaz geldi, geçen sene başladı. Heh, yeni geldi. Yeni geldi. Evet. Biraz nüfus tabii ki eskiye nazaran biraz daha fazlalaştı kışın doğalgazın gelmesiyle ilgili. Ha, yazlıkların bir kısmı artık daimi yaşamaya başladı. Evet, burada çünkü yapılaşma eski. Odun kömür sıkıntısı, katlıda çıkarmak, indirmek çok zor oluyor. Zor bir süreç. Bir de yaş ortalaması burada şöyle söyleyeyim, burada yaşam 50-60 civarında yaş ortalaması. Daha evet. Şimdi doğalgaz geldikten sonra insanlar biraz daha kömürle, odunla uğraşmayacaklar. İşte doğalgazla ısınmalı mümkün olduğu için de burada kalmayı tercih ediyorlar. Evet. Kışın nüfus biraz daha arttı burada.
eskiye O zaman nazaran. genç nüfus burada çok az diyoruz. Şurada bakın şimdi burada bir 10 dakika, yarım saat oturdum. 30 yaşında insan göremezsiniz. Anladım. Genellikle orta yaş ve daha Tabii, ileri yaş grup. Şöyle söyleyeyim, emekliler daha çok ağır basıyor burada. O zaman burası sakin bir alan mı diyoruz? Tam dinlenmek için sakin bir alan diyoruz. Tabii yazın 6 ve 7, 3 ay, 6, 7, 8'de burası bir yoğunluk var. Nüfus yoğunluğu var. Bir de ucuz tatil. Ucuz tatil için. Ucuz tatil. Mesela Anladım. burası Kuzey Ege. Mesela Güney Ege'ye indiğiniz zaman tabii buradaki fiyatların çok üstünde bir tatil imkanı var. Burada tatil ucuz. Ucuz. Ve yerli turistlerimiz de burayı tatil ülkesi diye tercih ediyorlar. Tercih ediyor. O zaman çok güzel bir şey. Yani bir yerlere insan nüfusu artmaya başladıkça yerli ya da yabancı orada genelde fiyatlar çok artıyor. Burada öyle bir şey yoksa bu işin en güzel tarafı burada bence. mesela şu anda 7. ayın 20'si Ağustos 15, 20 en yoğun olduğu zamanlar. Bayramların dışında en yoğun Evet. olduğu zamanlar. Fiyatlarda bir değişiklik olmaz. Çok güzel. Ve üstelik 9. aydan sonra fiyatlarda düşme başlar burada. Evet. Yani tatilciler gittikten sonra fiyatlar biraz daha düşer. Veya en azından mevcut fiyatlar kalır, zam olmaz. Anladım. O zaman tabii ki izleyicilerimiz ona göre buraya gelmeliler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir alan. Gençliği de buraya davet ediyoruz. Gençlerin de burada keyifle tatil yapabilecekleri bir ortam diye düşünüyorum. Hem maddi olarak hem görsel olarak çok güzel bir alan. Şimdi daha önceleri burada mesela bir festival yapılıyordu. Biraz ileride, yaklaşık 1 kilometrelerde bir festival alanı var. İşte artık biraz siyasi midir, başka nedenlerden dolayı 2 seneden beri yapılmıyor. 2 senedir yapılıyor. O zaman gençler biraz daha buraya Akın ediyordu. tabii tercihleri vardı. O zaman gençliği daha da çekebilmek adına yetkililerin bir şeyler yapması Tabii gerekiyor. belediyelerin, büyükşehirin, hükümetin yani yetkili kim varsa Aynen. biraz daha burada işte gençliğe hitap etmek tabii çok daha güzel. Bakın yürüyen insanlara bakın. Evet. Gençlik çok az. Yok. Gençliği bulmak çok zor. Böyle Değil mi? arıyoruz böyle. Evet. Mumla arıyoruz Mumla diyoruz. arıyoruz. Peki buranın genel olarak geçim kaynağı nedir? Burada Temel geçim kaynağı. sanayileşme yok. İş alanı yok. Kafeler. Evet. Bir fabrika yok. Yani çok Ekim dikim de yok. dehası bir otel yok, motel yok. Yani iş imkanları burada Kısıtlı. evet kısıtlı. İnsanların gelirleri ileriye dönük başka yerlerde yatırım yapmışlar. Emekliler oradan aldıkları gelirle işte yaşamlarını devam ettiriyorlar burada. Yoksa burada çalışma alanı yok. Evet, çok az. Tarım derseniz tabii köylerde daha uzak. Merkezde yok. Onun dışında Köylerde var. tabii. Tarım. Mesela pazar zaman işte pazar cuma günleri Akçay pazarı vardı. Evet. Altınkum pazarı vardı. Pazar günleri kurulur. Tabii fiyatlar büyük şehirlere nazaran daha ucuzdur. Daha uygun. Daha taze. Anladım. Tabii ki daha taze birinci elden. O zaman buradaki geçim kaynakları sadece kafeler mi diyoruz? Genel olarak. Tabii kafe. Evet. Bir de zaten emekli oldukları için emekli maaşları var. Peki o zaman size çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için hayırlı günler olsun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür. Evet, bu güzel alan gerçekten çok keyifli. Bence herkesin buraya gelip buranın keyfine varması gerekiyor. Duyduğunuz gibi fiyatların da uygun olduğunu söylüyorlar.
maddi geliri çok yüksek olmayan insanların tatil yapabileceği bir alan olduğu söylendi. Burada daimi olarak yaşayan kişi tarafından. Evet, buralar daha da yoğunsal insanların olduğu, tabi an be an, saat saat daha da kalabalıklaşıyor ve daha da ileriye kadar gidiyor. Evet, burada çok devasa büyüklükte oteller olmamakla beraber beyefendinin dediği gibi yine de otel ve pansiyonlar var. Ufak çaplı oteller ve pansiyonlar var. Buraya gelen evi olmayan insanların kalabilecekleri yerler var tabii ki. Çok şirin, güzel bir alan. İşte bu cadde Eniştek Caddesi demiştim. Bu cadde pek çok mahalleyi birbirine bağlayan bir cadde. İlerlerken mahalle mahalle iç içe ilerliyor. Oldukça uzun bir cadde. Sağlı sollu evlerin ve satış alanlarının olduğu yerler. Ancak az önce çektiğim yer çok daha restoranlar ve alışveriş alanlarının en yoğun olduğu yerde. Buralar bu anlamda biraz daha tenha, genellikle yaşam alanlarının olduğu yerdir buralar. Evet, bir köprüden geçiyoruz. Ve burası çok güzel. Şu görüntü muhteşem. Evet. Burada şöyle bir manzara görüyoruz. Hakikaten görüntü çok güzel. Pek çok tekne var. Kenarda da var. Derenin içerisinde de var. Köprüyü geçtik. Yaşam alanlarının olduğu yerlerden devam ediyoruz. Yine aynı ana caddenin devamı. İşte böyle ilerlerken birkaç mahalleyi beraberinde götürüyor bu cadde. Evet, köprünün birini geçtik. Bu arada da tabii mahalleleri de geçiyoruz. Hep birbirine benzer mahalle olduğu için hepsinin iç kısımlarını çekmeye gereksinimi duymadım. Şimdi burada tekrar bir köprümüz var. Evet arkadaşlar, burası da aynı şekilde. Şu manzarayı çok beğeniyorum. Çok güzel. Evet, özellikle şu alanı çekmek istedim. Görüntü muhteşem. Birbirine yakın iki köprü. İkisi de bu şekilde. Manzara harika tabii. Evet, köprünün üzerindeyim hala. Karşı tarafa baktığımda karşı tarafta aynı. Ve hemen şurada bir kafe var arkadaşlar. Şurada. Düşünün, orada oturmak büyük keyif olacaktır. Hemen denizi sıfırlamış durumda. Muhtemelen bir teknedir o diye düşünüyorum. Netice itibariyle öyle ya da öbür türlü görüntü çok güzel. Orada oturmak büyük keyif olacaktır. Şu alanı çok sevdim.
sokakları çok çekmeye uygun görmüyorum. Çünkü bildiğiniz her taraf bina. Mahalle içleri, bütün mahallelerde o şekilde şu anda 3-4 katlı binalar var sadece. Çok özel, görmenizi gerektirecek çok önemli şeyler olmadığı için çekme gereksinimi duymadım. Evet, hemen şurada da camisi görülüyor. Evet arkadaşlar, burayı niye çekiyorum? Kardeşimin akşam çok yardımlarını gördük. Şarjlarımızı yapma konusunda olsun, her konuda arkadaşıyla birlikte, neydi arkadaşınızın ismi? Lütfü. Lütfü kardeşimle birlikte bize çok yardımcı oldular. Zaten zannediyorum bu bölgede sadece sizin burası var değil mi? Geldiğinizde uğrayın. Her ihtiyacınızı görebilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Evet. Nasılsın? Günaydın. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Güzel eşiyle beraber. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi buradan evine mi? Neler söyleyeceksin? Konuş biraz. Hep ben konuştum. Çok yorgunsun tabii ki. 24 saatten fazla burada. Siz de işinizi almaya geldiniz. Birlikte eve döneceksiniz. Peki. Hayırlı günler diliyorum size. Evet, kardeşimin bize yardımcı olduğunu söylemiştim. Evet, şu ikinci köprüden sonra şöyle bir benzinlik var arkadaşlar. Az önce çekmiştim. Bu bölgenin tek benzinliği demiştim. Şurası, hangi saatte gelirseniz personel değişmiş olabilir ama güler yüz hiç eksilmiyor. Güler yüz hep daimi burada. Biz memnun kaldık buradaki hizmetten ve yardımcı olmalarından dolayı. Sizlerin de memnun kalacağınızı biliyorum. Geldiğinizde gönül rahatlığıyla uğrayabilirsiniz. Evet, burada güzel olan bir de şu var. Evler 3-4 katlı da olsa her evin bir bahçesi mutlaka var. Ve her bahçeden bir parça yeşillik mutlaka sokağa doğru, caddeye doğru sarkıyor. Yani sağlı sollu evet binalar var. Şu anda bu bölgedeki en işlek yerdeyiz. Büyük alışveriş mağazalarının ve restoranların, pidecilerin gibi olduğu en yoğun yerden geçiyoruz. Her mahallenin mutlaka çok yoğun olduğu, alışveriş merkezlerinin çok yoğun olduğu yerler oluyor. Az önce dediğim gibi bu cadde pek çok mahalleyi birbirine bağlayan bir cadde. İlerledikçe yeni bir mahalleye geçiyoruz. Yeni mahallenin en yoğunsal alışveriş alanına geliyoruz. Tek yön mü? Evet arkadaşlar, biz burayı bilmiyoruz. Burası belli bir noktadan sonra tek yönmüş. Biz yanlış gelmişiz. Uyarı aldık. Geri gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bir karşıdan gelen bir araç sahibi tarafından uyarıldık. Allah'tan çok fazla ilerlememişiz. Bir sokak kadar geri geldik. Uyarıyı alınca. Şimdi yan sokağa girdik. Oradan ilerliyoruz. Bir yan sokakların da ana caddeden çok fazla farkı yok. Burada da yeme içme yerleri var tabii ki. Restoranlar, kafeler, pansiyonlar. Şu an Akçay'dayız.
Evet arkadaşlar, şu anda da Sarıkız Mahallesi'ndeyiz. Dediğim gibi mahalleler iç içe olduğu için bir sokak dönüyorsunuz, başka bir mahalleye denk geliyorsunuz. Bütün mahalleleri tek tek çekmiyoruz. Böyle giderken şerit halinde aşama aşama mahallelere denk geliyoruz. Evet, bölgeyi de çok dört dörtlük bilemeyince neresi tek yön, neresi çift yön bilemiyor insan. Ona göre sonra bulmaya çalışıyoruz. Evet, tekrar Akçay Caddesi'ne geldik arkadaşlar. Evet, sokaktan çıkınca hemen sağa döndük. Akçay'ın en işlek caddesinde yine ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, geldik şu an büyük bir meydana. Burada sağa doğru Edremit, Balıkesir, Ayvalık ve İzmir'e götürüyor. Sola doğru Ayvacık, Çanakkale ve Ören bir yerine götürüyormuş. Evet, şöyle güzel bir meydana geldik arkadaşlar. Güzel bir alana. Burası oldukça kalabalık. Evet, en kalabalık yere geldik. Ancak en dar sokaklarına geldik diyebilirim. Bir araba silme zor geçiyor. Bilginiz olsun. Burası böyle. Evet, hemen sol tarafım deniz arkadaşlar. Az ilerisi deniz. Arabayı park edecek yer bulabilsem oraya geçeceğim ama burası hakikaten çok kalabalık. Burada da park sorunu var. Evet. PTT'si hemen sağımda zaten. Balıkçılar, pideciler, dönerciler çok fazla burada. Evet arkadaşlar, dedim aracı park edebilirsem mutlaka ineceğim sahiline. Sahili bu şekilde. Evet, Altınkum'u gördünüz. Ne kadar kalabalıktı. Oradan 1-2 saat sonrası şu anda. Saat 8 civarıydı o zaman. Şimdi 1-2 saat daha sonrası olmasına rağmen burası biraz daha tenha. Oldukça tenha aslında. Evet, burası kafelerin olduğu yer. Yoğunsal olarak. Geceleri şuralarda bir şeyler satılıyor. Takılar, şunlar bunlar satılıyor şu ara sokaklarda falan. Evet, Luna Parkı yine buranın da hemen arkada Luna Parkı var. Akşamları burada gezmek hakikaten çok keyifli oluyor. Daha önce gelmiştik, birkaç sene önce. Burada gezmiştik. Buranın akşamlarını biliyorum. Çok keyifli, çok güzel oluyor. Gerçekten burada yaşam güzel. Evet arkadaşlar, şu bayrağın az ilerisi plaj. Orada da
denize girilebiliyor. Ve şöyle devam ediyoruz. Şurada da denize girilebiliyor. Şöyle yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi. Şurası da hemen şurası plaj oluyor arkadaşlar. Evet, yol boyunca kafe ve restoranlar devam ediyor. Burada Akçay'da her iki tarafta da denize girmeniz mümkün. Ve şu bayrağın az ilerisi, onu da azıcık büyüteceğim. Bırakıyorum. Güneş de gözümü alıyor. Göremiyorum. Ne kadar büyüttüm bilmiyorum. Netice itibariyle bayrağın hemen arkası diyelim. En doğru tanımlama olacak. Ve şöyle etrafı size göstermek istiyorum. Görüntünün pardon, güzelliğini. Ve gördüğünüz gibi son derece sakin bir alan şu an, ama akşamları hakikaten çok kalabalık oluyor.